Herkese merhaba, ben Şenol. Üretim planlama ile ilgili çalışmalarım üçüncüsü ve kısa vadeli planlardan biri olan aylık kapasite planını bu video ile sizlere anlatmaya çalışacağım. Aylık kapasite planı firmanızdaki kaynakların müşteri siparişlerine göre şekillendirilmesidir. Bir önceki haftalık çalışma planı videomda da bahsettiğim gibi stok, iş gücü, makine kapasitesi gibi kaynakların yönlendirilmesi, bakım, temizlik ve yıllık izin gibi planların haftalık çalışma planına göre daha uzun vadede incelenmesine yarar. Bu plan içinde bulunduğunuz ayın 3. hafta sonuna doğru hazırlanıp ilgili yöneticilerle birlikte toplantı yapılarak takip edilir. Ve planın müşteri siparişlerine göre gerçekleştirilebilmesi için gereken aksiyonlar alınır. Bu çalışma ile birlikte inceleyeceklerimiz 1. Hat bazlı kapasitelerin müşteri siparişlerine göre durumu. 2. Tüm müşterilerimize ait siparişlerin dağılımı. 3. Müşteri siparişlerine göre iş gücü kaynağınızın personel sayısı olarak yeterliliği veya yetersizliği. Ayrıca vardiya dağılımına göre mesai durumunu göreceğiz. Bu çalışmada yapacağım örnekler bir önceki videomda bahsettiğim enjeksiyon fabrikası üzerinden olacaktır. Tekrar hatırlatmam gerekirse 20 montaj, 2 boyahane, 50 enjeksiyon makinesi, üretime direkt etki eden 200 kişilik bir ekip bulunmaktaydı. Şimdi sırasıyla sayfalara bir bakalım. Siparişler. Bu veriye ayrıca müşterileri de ekledim. İsimlendirmeleri ABC şeklinde alfabetik olarak yaptım. Stoklar. Ürün ağaçları. Müşteri siparişlerinin stoklar düşürdükten sonra kalan miktarı zamana çevirdiğim alan. Bu verilere ait detaylardan bir önceki haftalık çalışma planı adlı videomda uzun uzadıya bahsetmiştim. Bu nedenle şimdi hızlı bir şekilde geçiyorum. Analizleri yaptığım diğer çalışma kitabına geçtim. Farklı çalışma kitaplarıyla analizleri tamamlayabildim. Nedeni ise yaptığım bu çalışmada formüllerin biraz uzun olması. Bir örnek vermem gerekirse bu nedenle Excel biraz kasılıyor. Konumuza dönecek olursak burada müşteri siparişlerinin bir önceki sayfada hesaplattığımız zamansal talepleri ile hat kapasitesinin zamansal karşılaştırmasını vardiya ve personel sayısına göre net çalışma saati üzerinden göreceğiz. Bu sayfada birinci tablo mevcut haliyle tanımlı vardiya ve eleman sayısı ve bu değerlere göre günlük net çalışma süresini göstermektedir. İkinci ve üçüncü tablolarda haftalık zaman dilimlerine ayrılmış 3 aylık periyotlarda prosesleri vardiyalık bazda göstermektedir. Buralara az sonra veriler gireceğiz ve değişimleri izleyeceğiz. Alttaki tablolarda ise müşteri siparişlerinin ilgili proseslere göre saat cinsinden talepleri görülüyor. Vardiyalı dağılımlar. Bir vardiya 10 saat üzerinden, 2 vardiya 12 saat, 3 vardiya 8 saat şeklinde. Burada toplam kapasite. Burada siparişlere göre eksik veya fazla kapasite. Onun altında ise kümülatif kapasite durumunu göreceğiz. Şimdi verileri girelim ve duruma bir bakalım. Veri gireceğimiz ilk tablo proseslerin gireceği alan olacak. Bunu veri doğrulama yöntemiyle giriş yapacağız. Çünkü eğer manuel olarak girilir ve yanlış yazılırsa hesaplama yapmayabilir. Şayet biz de bu hatayı görmezsek yaptığımız plan hatalı sonuçlara neden olabilir. Her sütunun başında girilmesi gereken prosesler ve hatların tanımları bulunuyor. M1 hattından başlarsak 1. haftadan 14. haftaya kadar giriş yapalım. Şimdi onun altındaki tabloya vardiya girişlerini yapalım. Peki montaj 1 hattı normal şartlarda kaç vardiya çalışıyor? Yukarıdan bakabiliriz. Vardiya sayısı 3. Toplam eleman sayısı 6. Net çalışma süresi günlük bazda 43.50 saat. Ben vardiya girişi yapınca tabloda 6 kişinin 3 vardiya üzerinden günlük kapasitesi hesaplamaya başlıyor. Ve buna göre de hattın kapasitesinin müşteri siparişlerine göre nereye kadar yeterli olup olmadığını görebiliyorsunuz.
Ben giriş yapmaya devam ediyorum. Peki bu hattın vardiyalarını değiştirirsek kapasitesi ve müşteri siparişlerine etkisi nasıl olur? Bunu buradan vardiya değiştirerek görelim. Önce bir vardiya yapalım. Gördüğünüz gibi değişti. Yukarıdan da bunu çek edelim. Burasına bir vardiya yaptığımızda süresi ne kadar oluyor? Evet, 55.50. Doğru. 2 vardiya yapalım. 67.5. Doğru. Gördüğünüz gibi vardiyaları değiştirdiğimizde kapasite ve müşteri siparişlerinin durumu değişmekte. Şimdi bir de buna pazar mesaisi ekleyelim. Çünkü şimdiye kadar girdiğimiz vardiyalarda pazar mesaisi yoktu. Şu turuncu gördüğünüz alanlar pazar günleri. Kapasiteler boş gördüğünüz gibi. Yukarıdan 3 vardiya, burada gördüğünüz gibi 1 vardiya artı pazar, 2 vardiya artı pazar, 3 vardiya artı pazar. Normal şekilde vardiyası 3 vardiyaydı, artı pazar ekleyelim. Gördüğünüz gibi buraya eklendi. Yani birinci hafta 7 gün boyunca çalışmış olacak. İkinci vardiyaya da 3 artı pazar yapalım. Gördüğünüz gibi kapasite de ona göre değişti. Şimdi ben tüm hatlar için mevcut vardiyalara gireceğim. Son duruma öyle bakalım. Evet, son durum bu şekildedir. Gördüğünüz gibi montaj 1, 2, 3, 6, 11, 12, 15 ve 17 nolu hatlarda farklı haftalarda başlamak üzere sorunlar başlıyor. Diğer hatlarda sorun yok. Şimdi bir tanesini check edelim. Bakalım gerçekten öyle mi? Çünkü bu yeşil ve kırmızı alanlar aşağıda kapasiteleri gösteriyor. Montaj 1 3. hafta itibariyle kapasitesinde problem başlıyor gözüküyor. Bakalım. Montaj 1 attı. Haftalar. 3. hafta. Evet, kümülatifte 3. hafta ortasında problem başlıyor. Montaj 2 6. hafta itibariyle başlıyor. Bakalım. Evet. Montaj 2 evet 6. haftada kümülatif olarak problem başlıyor. Üretimsel olarak günlük üretim kapasitesi olarak 3. hafta başlıyor. Ancak kümülatifte stoklar 6. haftaya kadar yeterli oluyor. Diğerlerine bu durumda bakmamıza gerek yok. Problemli hatlar için yapılması gereken darboğaz olan hattın kapasitesini artırmak olacaktır. Şayet böyle bir imkanınız yoksa müşteriye dönüp anlaşılmış olan kapasiteden fazla sipariş girildiğini, siparişlerin ötelemesi veya iptal etmesi gerektiğini söyleyebilirsiniz. Ancak bu kesinlikle istenen bir durum olamaz. Peki böyle bir tablo karşısında biz ne yapabiliriz? Eğer diğer hatlarda çalışan personele ait yetkinlik çalışmalarını daha önceden yaptıysanız hemen problem olmayan hatların personelini problem olan hatlara çekebilirsiniz. Tabii bunun için gereken altyapıyı da hazırlamanız gerekiyor. Bu sayede montaj prosesinin M1 hattında kapasite arttırmasını gerçekleştirmiş olursunuz. Çünkü montaj prosesleri şayet müşteri özel isteğine göre prosese ait bir makine yoksa genellikle iş gücüne dayalı kapasite yapısına sahiptir. İşte benim yaptığım çalışmada ikinci tablonun önemi ortaya çıkmaktadır. Çünkü bir hattın kapasitesini diğer hatta aktarmak ve bu aktarımı günlük bazda görüp incelemek, aktarılan hattın durumundaki değişikliği görmek, bunları daha çok yazılımcılığın yapacağı programlarla görmek mümkün olabiliyor. Şimdi ben burada bir örnekle durumu izah etmeye çalışacağım. Burada montaj 4 prosesinde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ben ikinci hafta itibariyle montaj 4'teki kapasiteyi yani buradaki 9 kişiyi 3 vardiya montaj 1'in ürünlerini üretecek şekilde yönlendirebilirim. Bunu nasıl yapabilirim? Gördüğünüz gibi bu alanda montaj 1 olarak geldi ve sarı olarak işaretlendi. Dikkat ettiyseniz burada 3. haftaya ait kapasite arttı. Şöyle bir bakalım. Montaj 4'ün kapasitesi 62.25 saat. Gördüğünüz gibi şu alana eklendi.
Bunu daha net görebilmek için vardiyasını değiştirelim. Gördüğünüz gibi ikinci vardiya olarak 101.3 şeklinde geldi. Ben bunu düzeltiyorum. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ben girdikçe montaj 1'in, evet, bu alan kırmızıya döndü. Buradan şunu anlıyorum. Montaj 4 kapasitesi 4. hafta sıkıntıya girdi. Bakalım, kontrol edelim. Evet, gördüğünüz gibi 4. hafta ve kapasitede problem başlıyor kümülatifte. Daha sonrasında bir sıkıntı yok. Öyle bir durumu olmasını istemeyiz. Bu nedenle bunu tekrar montaj 4'e çevireceğiz. Montaj 5'i montaj 1'e kaydırabiliriz. Kapasitesini 2. hafta itibariyle. Gördüğünüz gibi kapasite değişiyor. Bir de bunlara pazar mesaisi ekleyelim. Gördüğünüz gibi pazar mesaileri de eklenmiş oldu. Şimdi şu anki haliyle montaj 4 ve montaj 5 hatlarının kapasitesindeki değişikliğe bakalım. Montaj 4'te ikinci ve üçüncü, montaj 5'te ise ikinci hafta kapasite sıfırlanmış oldu. Şimdi çok hızlı bir şekilde diğer prosesleri de bir inceleyelim. Boyahane. Buraya hemen birkaç veri giriş yapayım. Üç vardiya çalışıyor bunlar. Evet, durum bu şekilde. Şimdi enjeksiyona geçelim. Buraya da birkaç veri giriş yapayım hızlı bir şekilde. İki vardiya çalışıyor burada. Ben şimdi enjeksiyon prosesinin tüm hatları için veri girişlerini tamamlayacağım. Son duruma bir de öyle bakalım. Veri girişlerini tamamladım. E8, E11, E13, 14, 15, 24, 25, 27, 35 ve 36 nolu hatlarda yine farklı haftalarda başlamak üzere hat kapasitesinde sıkıntı var. Hemen problem olan bir hatta kapasite aktarımı yaparak duruma bir bakalım. Örnek olarak E2'deki kapasiteyi E11'e aktaralım. Evet, E11'de de iki değişimi görüyoruz. Devam ediyorum ben. E11'deki problem bitene kadar devam etmek istiyorum ama Excel kasılıyor tabii ki. Yoğun olduğu için, ağır olduğu için. Pardon. Evet, devam ediyoruz. Neredeyse bitti. Evet, E11 tamam ama E2'de bu sefer sıkıntı başladı. Bunu geri alacağız. Başka bir hattı kaydıralım. Örnek şu haftayı E3'ten düzeltsin diye bekliyorum. Evet. Şurayı E11'e kaydıralım.
Gördüğünüz gibi E2 ve E3 kapasitesini E11'e aktararak E11'deki kapasite sıkıntısını halletmiş olduk. Bir bakalım şimdi duruma. E2 gördüğünüz gibi boş. Kapasite 6. haftaya kadar boşalmış. 1. haftadan başlıyor. 1. haftası falan, daha doğrusu 2. haftanın başından başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Bir de E3'e bakalım. E3'ün de 7. haftası. Görüyoruz burada. Bir de E11'in durumuna bir bakalım. E11'in de kapasitesi 2. haftadan başlayarak artarak devam ediyor. Evet, artık analizlere geçebiliriz. Şu bilgiyi vermeye atladım. Enjeksiyonda alt kapasitelerini bir diğerine aktarabilmemiz için yedek kalıpların olması gerekiyor. Ben de bu örneklemi yaparken E11'de üretilen kodlara ait yedek kalıp olduğunu varsayarak kapasite aktarımını yapmış oldum. Boyanede kapasite aktarımı ile ilgili örnek yapmadım çünkü her ikisine de hemen hemen aynı haftalarda başlamak üzere kapasite problemi var. Şimdi ilk analizimize geçebiliriz. Müşteri siparişleriyle ilgili analiz. Toplamda 5 adet müşterimiz olduğunu varsayarak burada proses ve ay bazlı müşteri sipariş tanımlarını göreceğiz. Bu analizle hangi müşterinin hangi aylarda ve hangi proseslerde sipariş yoğunluğunu olduğunu görmemizi sağlayacaktır. Örnek vermem gerekirse A müşterisi için 3 aylık toplamda %114'lük bir sipariş yoğunluğu söz konusu boyane prosesi için. Enjeksiyon prosesi için hemen hemen hepsi eşit. Montaj aynı şekilde. Bir de ay bazlı buradan bakalım. Montaj için Şubat ayı ve Mart ayı şeklinde. Şimdi sipariş kapasite karşılaştırma analizimize bir bakalım. Bu analizde proseslere ait hatların müşteri ile hat kapasitelerini grafik üzerinden aylık bazda karşılaştırmamızı sağlıyor. Ve bu grafik sayesinde hangi hattın kapasitesinin ne kadar eksik kaldığını veya hangi hattın ne kadar kapasite fazlası olduğunu görebiliyoruz. Şimdi birkaçına bakalım. Yukarıdaki küre hattın kapasitesini, aşağıdaki çubuk grafik alanında kırmızı alan ve miktar, eksik kalan ve ihtiyaç olan kapasiteyi, yeşil alan ve miktar ise kapasite fazlalığını göstermektedir. Mavi alanda hattın kapasite alanını ifade ediyor. Aylık bazda kapasite durumuna bir bakalım. Ocak ayı itibariyle montaj prosesi kapasite durumu. Şubat ayı ve Mart ayı. Bir de boyane prosesine bakalım. Şubat ve Mart'ta kapasite problemi var. Ocak'ta sıkıntı yok. Enjeksiyona bir bakalım. Şubat ayında bazı hatlarda kapasite sıkıntısı başlıyor. Mart'ta da devam ediyor. Ocak'ta çok fazla sıkıntı görünmüyor. Son olarak da eleman ve mesai karşılaştırma analizine bakalım. Bu analiz sayesinde de çalışma saatleri üzerinden aylık bazda proseslere göre eleman ve mesai ihtiyaçlarını görebiliriz. Detay olarak bir bakarsak, eleman durumuna 8 saat üzerinden Ocak ayı için montaj prosesi eksik veya fazla eleman olarak karşımıza çıkıyor. Eksik eleman olarak bakarsak montaj 1'de 7 kişi, montaj 17'de 1,5 kişi. Bunları yukarı yuvarlamadım çünkü net olarak görmek istedim. Fazla elemanlara bakarsak montaj 11, montaj 3, 4 ve 6'da. Bir de aylık olarak bir bakalım. Şubat ayı, Mart ayı. Saatlik bakalım. 10 saate göre, 12 saate göre. Diğer proseslere bir bakalım. Enjeksiyona bakalım. Evet, enjeksiyon sayısı çok olduğu için biraz karışık gözüküyor. Boyaneye bir bakalım.
10 saate göre 8 saat. Herhangi bir sıkıntı yok. Ocak ayı, evet, Ocak ayı için 8 saat üzerinden fazla eleman söz konusu. Eksik elemana bakalım. Yok. Diğer aylara bakalım. Bir de şimdi mesai durumuna bakalım. Bunları bir tekrar eski haline getireceğim. Mesai durumu da 12 saat üzerinden Ocak ayı için diyelim. Boyane için diyelim bu sefer. Gerçekleşecek mesai ve gerçekleşen mesai olarak ayrılıyor. Gerçekleşen mesaiye bakalım. Yok. 10 saat için var mı? Yok. 8 saat için o da yok. Şubat ayı, Mart ayı, boyane için bir sıkıntı yok. Enjeksiyon için 8 saat üzerinden yok. 10 saat ve 12 saat üzerinden yok. Montaja bakalım. Evet, montajda 12 saat üzerinden montaj 5, 15, 12 ve 10 da var. Şubat ayı için. Mart ay'a bakalım. Mart'ta da aynı şekilde. Ocak'ta evet 10 saate bakalım. Bunlar şu anlama geliyor. Gerçekleşen mesai 10 saat üzerinden dediği 2 vardiya çalışan hatların 8 saat üzerindeki 2 saatlik mesaisi. 12 saat içinde 4 saat oluyor. 8 saatte zaten mesai olmaması lazım. Bir de gerçekleşecek olanlara bakalım. Ocak ayı için 8 saat üzerinden zaten olmaması lazım. 10 saate bakalım. Evet, 10 saat için Mart ayı, Şubat ayı, Ocak ayı, bir de 12 saate bakalım. Hızlı bir şekilde diğer proseslere de bakalım. Evet. Bir de boyaneye bakalım. Boyanede de durum bu şekilde. Paylaştığım bu iletişim bilgileri üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Üretim planlamaya ait diğer çalışmalarım ile ilgili video paylaşımında bulunmaya devam edeceğim. Bu çalışmamı izleyen meslektaşlarıma böyle bir çalışmayı kendi bulundukları firmanın KPI veya proses parametrelerine göre ben hazırlayabilir veya tüm süreçleriyle nasıl hazırlandığına dair danışmanlık hizmeti verebilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.